Toplumda ciddi bir şekilde takviye çılgınlığı var. Herkes deliler gibi magnezyum kullanıyor. Unutmayın, ben bu işin kitabını yazdım. Aslında bu konu ayrıntılarına kitabımda değindim. Fakat bu videoda magnezyumla ilgili aklınıza gelen sık sorulardan bir tanesine cevap vereceğim. Hocam, ben magnezyumu ne kadar süre kullanacağım? Ömür boyu magnezyum mu kullanacağım? Herkes magnezyum takviyesi almalı mı? Birer birer başlayalım. Öncelikle vücudumuzda magnezyumun önemli olduğunu gerçekten itiraf ediyorum. Magnezyum vücudumuzda 300'den fazla biyolojik reaksiyonun temel katalizörü konumunda. Yani vücudumuzda 300'den fazla enzim reaksiyonu magnezyum bağımlı. Peki magnezyum vücudumuza nasıl dengeleniyor? Magnezyum normalde vücudumuzda hücre içinde ve hücre dışında bulunur. %90'ından fazlası hücre içindedir. Biz hastalarımızdan kan aldığımızda plazmadaki magnezyum seviyesini ölçebiliriz. Plazmadaki magnezyum seviyesi ideal aralıktaysa bu kişide normal magnezyum adını verdiğimiz durum var demektir. Yani kanındaki magnezyum normal seviyededir. Fakat bir kişinin kanında magnezyum normal seviyede olması o kişinin magnezyumunun normal olduğunu göstermez. Peki neden? Dediğim gibi magnezyum temel olarak hücre içindedir. Hücre içindeki magnezyumu biz kolay kolay ölçemiyoruz. Bazı ölçüm yöntemleri var. İşte eritosit içerisinde ölçüm yapmak, lökosit içerisinde ölçüm yapmak. Bunlar bizim için hücre düzeyindeki magnezyum seviyesi hakkında biraz fikir verebilir. Fakat tamamen doğru değildir. Peki diyelim ki magnezyum seviyemizi ölçtük, normal aralıkta çıktı. Magnezyum 1.8 ila 2.2 arasında olması laboratuvar değerlerinde genellikle normal kabul edilir. Magnezyum kolay kolay düşmez. Eğer ciddi bir insülin direnci varsa, vücuttan magnezyum atan mekanizmalar aktifse, kişi tansiyon ilacı kullanıyorsa, tansiyon ilaçlarının içerisinde diüretik varsa işte o zaman magnezyum seviyesi düşebilir ve tedaviye magnezyum eklenmesi gerekebilir. Peki ben sağlıklı bir bireyim. Kanımda magnezyum seviyesini ölçtürdüm ve ideal aralıkta çıktı. Ben yine de kullanmalı mıyım? Bakın, magnezyum D vitamini gibi değildir. Magnezyum fonksiyonel bir takviyedir. Fonksiyonel takviyeden kastımız şudur. Bir fonksiyon bozukluğu olduğunda, vücudumuza magnezyum eksikliğine bağlı belirtiler ortaya çıktığında, ister organ düzeyinde olsun, hücre düzeyinde olsun, isterse kan seviyesi olsun, magnezyum takviyesi verilebilir. Mesela bunlardan toplumda en sık bilinen kas krampları. Biz biliyoruz ki kas krampları magnezyum eksikliği sonucunda ortaya çıkan sık bir semptomdur. Kişinin gece bacaklarına kramp giriyorsa ya kalsiyum eksiktir ya magnezyum eksiktir. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Kalsiyum ve magnezyum vücutta birbirinin tersi mekanizmayla çalışır. Kalsiyum genellikle damarları kasan, sertleştiren elementken magnezyum ise daha çok gevşeten elementtir. Bacaklarımıza kramp giriyorsa genellikle ya kalsiyum eksiktir ya magnezyum eksiktir. En sık sebep magnezyum eksikliğidir. Zaten dünya genelindeki popülasyonun %20'sinden fazlasında magnezyum eksiktir. Kas krampları var. Kandaki magnezyum seviyesini ölçtük. Magnezyum seviyesi 2.0 çıktı. Yani gayet ideal aralıkta. Fakat bu kişinin kasına kramp giriyor. Hücre içinde ölçüm yaptık. Eritosit içi ölçüm yaptık. Lökosit içi ölçüm yaptık. Magnezyum seviyesi normal çıktı. Ama bu kişinin kasına kramp giriyor. Sonuçta bir magnezyum eksikliği belirtisi var. Burada çözüm magnezyum ölçüp ya işte magnezyum seviyesi ne de olsa normal aralıkta, boş verelim vermeyelim takviye demek yerine fonksiyonel tedavi yapılır. Yani ortada bir semptom var. Bu semptom tedavi edilir. İlla kanımızda magnezyumun düşmesi beklenmez. Kas kramplarının en iyi tedavilerinden bir tanesi magnezyumdur. Ayrıca daha önceki videolardan hatırlayın, demir eksikliği de kas krampları yapabilir. Gece sık yaşanan huzursuz bacağın sık sebeplerden bir tanesi de ferritin eksikliği ve demir depolarının yetersiz olmasıdır. Tamam, magnezyumu ben kullandım, kas kramplar geçti. İşte kas kramplarınız geçtiği anda siz de diyetten yeterince magnezyum aldığınızdan emin olduğunuz anda magnezyumu kesebilirsiniz. İşte bu fonksiyonel bir tedavidir. Semptom var, takviye verildi, iyi geldi, kesildi. Aynen bu şekilde ömür boyu kullanmanıza gerek yok. Diğer bir duruma değinelim. Mesela bir kişinin hem tansiyonu yüksek hem nabzı yüksek. Yani çarpıntı şikayetleri var. Magnezyum buradaki en faydalı takviyelerden bir tanesidir. Hem nabız düşürücü özelliği vardır hem tansiyon normalize edici özelliği vardır. İşte böyle bir durumda magnezyum glisinat veya magnezyum taurat gibi takviyeler kalp fonksiyonlarının düzenlenmesinde, nabzın normalize edilmesinde, kan basıncının dengelenmesinde çok işe yarar. Hocam ben bu magnezyumu ne kadar kullanacağım? Yine aynı şey. Siz spor yaparsanız, stres yönetiminizi iyi yaparsanız, diyetinizde magnezyumdan zengin beslenmeye geçip diğer işlenmiş tuzları ortadan kaldırırsanız, sodyum kısıtlaması yaparsanız yavaş yavaş kan basıncınız normal seviyelere gelir ve nabzınız düşmeye başlar. İşte böyle bir durumda yine magnezyum takviyesini kesebilirsiniz. Diyelim ki kabızlık probleminiz var. Yine fonksiyonel tedavi. Kabızlık probleminde en sık işe yarayan magnezyum sitrattır. Yani magnezyumun sitrik asitle birleşmiş halidir. Bu bağırsakların daha hızlı çalışmasını sağlar. Hatta nadiren de yan etki olarak ishal yapabilir. Burada çözüm bağırsaklarla ilgili fonksiyon bozukluğu ortadan kalktığında magnezyumu kesmektir. Hocam ben kendimi düzeltmedim, bağırsak hareketleri yapmadım, diyetimi düzeltmedim. İşte o zaman magnezyum sitrattan kurtulmanız kolay olmayabilir. Hocam uyku bozukluğum var. Gece yatmadan önce uykunuzda problemler çekiyorsunuz. Uykuya dalma süreniz uzun. Gece yatağa yattığınızda kalp atışlarınızı hissediyorsunuz. Gecenin magnezyum glisinattır. Gece yatmadan önce alacağınız magnezyum glisinat takviyesi firmadan firmaya değişiklik göstermekle beraber genellikle uykuya iyi gelir ve sizi rahatlatır. Zaten
zaten glisin de tek başına rahatlatıcı etkisi olan bir amino asittir. Magnezyum glisin ile birleşince magnezyum glisinat ortaya çıkar. 2 tane glisin de birleşince magnezyum bir glisinat ortaya çıkar. İşte bu sizin uykunuza iyi gelir ve sizi rahatlatır. Peki hocam ben magnezyum glisinattan kurtulamaz mıyım? Uyku terapisiyle, uyku öncesi uyku bozucu alışkanlıkları terk ederseniz, ekran sürenizi azaltırsanız, gündüz spor yaparsanız, akşam çay kahve tüketimini azaltırsanız, hatta 13-2-1 kuralını hatırlayın. Yatmadan öncesinde 10 saat boyunca hiç kafein almamaya dikkat ediyorduk. Akşam siyah çay içmemeye dikkat ediyorduk. Bunlara dikkat ederseniz, stres yönetiminiz de iyi olursa, yatağa yatmadan öncesinde de bir açma germe egzersizi yaparsanız o zaman uykuya daha rahat dalarsınız. Yani magnezyum glisinat burada bir mucize değildir. Bir destekleyicidir. Yine fonksiyonel tedavi. Vücutta illa eksikliği olması gerekmiyor. Eğer magnezyum glisinata ihtiyacınız varsa, size iyi gelecekse kullanabilirsiniz. Mesela ben kendim bazen ihtiyacıma binaen bazı magnezyum türlerini kullanıyorum. Ama sürekli olarak kullanmıyorum. Kimse sürekli olarak takviye kullanmak zorunda değil. Sürekli kullanması gereken takviyeler var. Onlardan diğer videolarda bahsedeceğim. Peki hocam magnezyum dediniz. Takviye almasanız da olur dediniz. Kesebilirsiniz dediniz. Ben magnezyumu nasıl alabilirim? Öncelikle şunu bilmeliyiz. Toprağımızdaki magnezyum miktarı azalmıştır. Son 20 ile 30 yılda topraklardaki magnezyum miktarı azaldığı için besinlerde de azalmıştır. Ama hala şunu iddia ediyorum. Dengeli ve düzenli bir beslenmeye sahipseniz, gerçekten yediklerinize dikkat ediyorsanız, özellikle işlenmiş gıdalar tüketmiyorsanız, siz diyetinizde yeterince magnezyum almayı hedeflerken işlenmiş gıda tüketmeye devam ederseniz, sodyum yükü magnezyum kaybına neden olabilir. Böbreklerimiz sodyumu vücuttan uzaklaştırmak isterken yanlışlıkla magnezyumu da atabilir. Bu çok temel bir mekanizmadır. Fazla sodyum hipertansiyon riski anlamına gelir. Fazla sodyumdan bir şekilde kurtulmamız lazım. Burada ilaçlar da devreye girebilir. Diyelim ki tansiyon hastası oldunuz ve biz size idrar sökücü özelliği olan bir tansiyon ilacı verdik. İşte bu ilaçlar da vücuttan magnezyum kaybına neden olabilir. Sık bilinen bir neden, insülin direnci ve diyabet hastalarında magnezyum eksikliği daha sıktır. Çünkü kan şekeri metabolizma mekanizmalarında genellikle magnezyum kullanılır ve magnezyumun fazla kullanılması eksikliğe neden olabilir. Yine magnezyum eksikliği aynı şekilde D vitamini eksikliğini de beraberinde getirebilir. Yani mekanizmalar biraz iç içe geçmiş durumda. Eğer sürekli bir şekilde magnezyum takviyesi almak istemiyorsanız sağlıklı bir yaşama dönmek zorundasınız. İkincisi, besinlerden yeterince aldığınızdan emin olmalısınız. Besinsel olarak da çok iyi desteklerimiz var. Mesela baklagiller magnezyumdan zengindir. Süt ve süt ürünleri magnezyumdan zengindir. Kuru yemişler, özellikle kabak çekirdeği magnezyumdan çok zengindir. Yine benim çok sevdiğim Akdeniz diyetine yer tutan yeşil yapraklı sebzeler magnezyumdan zengindir. Yani doğal bir beslenmeye geçtiğinizde magnezyumdan zaten zengin beslenmeye geçmiş olursunuz. Sağlıklı yaşayan bir bireyin kolay kolay kaslarına kramp girmez. Sağlıklı yaşayan bir birey zaten kolay kolay tansiyon hastası, insülin direnci hastası olmaz. O zaman da magnezyumu düşmez. Sağlıklı yaşayan, spor yapan bir bireyin kolay kolay uyku bozukluğu olmaz ve uykuya daha rahat dalar. Kötü alışkanlıklarınızı bırakırsanız magnezyumdan kurtulabilirsiniz. Videoda kısaca magnezyum türlerinin daha çok neye iyi geldiğinden bahsettim. Bununla ilgili bir videomuz daha var. Onu da izlemenizi öneririm. Hangi magnezyum takviyesi hangi fonksiyon bozukluğunda daha çok işe yarar? Onu da izlerseniz konu hakkında hiçbir eksik bilgi kalmayacaktır. Peki hocam magnezyum eksikliğini ben nasıl anlayabilirim? Temel semptomlardan bahsettiğim videomda var. Lütfen onu da izleyin. Bu kanalda merak ettiğiniz her şey var. Şimdi 3 saniyenizi ayırın, abone olun, bildirimleri açın. Yeni gelecek videolarımızı izleyin. Hoşça kalın.